Herkese merhaba kıymetli izleyenler. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün günlerden 15 Ocak 2026. Güneş enerji sistemleri ile alakalı bazı takipçilerim, izleyenlerim soru soruyordu. Bugün o sorulara cevap vermeye çalışacağım. Yani bir tanesi kışın güneş panelleri elektrik üretir mi? Bir de kendisini kaç yılda amorti eder? Mesela bazı takipçilerimiz bu konuyla alakalı kişilerin ifadelerine yani söylemlerine inanmadığını belirtmişler. Yani 5 yılda kendini amorti etmez diye. Tabii ki onlara bakalım. Yıllık tüketimlerden bahsetmek istiyorum. Önce tabii panellerimi göstereyim size. Oradan başlayalım kıymetli izleyenler. Ondan sonra da inverterin başına gidelim, yanına. Ne kadar bu saatte, bu mevsimde ne kadar elektrik üretiyor anlık, ona bakalım. Ondan sonra maliyet hesaplaması da yapacağım kabaca. Bunları içeren bir video olacak. Şimdi videomuza başlayalım. Şimdi kıymetli izleyenler, benim 7 tane panelim var. 550 wattlık, yani toplam 3850 wattlık panelim var. İnvertörüm de 5 kW. Ama tabii ki o kadar elektrik üretmiyor. Ben en az 5 tane daha panel eklemem gerekiyor. Tabii ki ben bununla idare ediyorum. Panellerim seri bağlı. 10 grid sistem, yani aküsüz sistem, şebeke bağlantılı. Güneş varken öncelik güneşten elde edilen elektriği kullanıyoruz. Yetmediği zaman da şebekeden takviye alıyoruz. Şimdi şöyle sehpa yaptırdım. Onlardan bahsedelim. Sehpalarımız profilden yapılmış. Alüminyum tutturucularla böyle vidaladık kıymetli izleyenler, dört köşelerinden. Yani şunları bakınız, ikisini bir tutturduk. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde sehpa yapılacak. Tabi profilden paneller onlara tutturulacak. Şimdi bakınız kıymetli izleyenler, orada boru var. Borunun gölgesi düşüyor. O tabii ki panelleri etkiliyor. Panellerin elektrik üretmesini. Yine burada şu panelimizin gölgesi, bakın şu köşenin gölgesi kıymetli izleyenler buraya düşüyor. Bu da elektrik verimini etkiliyor. Panellerim seri bağlı, artı eksi. Önce panelleri birbirine bağladık. Sonra kalan bir artı uç ve bir eksi ucu invertöre bağladık. Ben şimdi onları size göstereceğim. Şimdi kıymetli izleyenler, tabii ki benim paneller monokristal half kat paneller, yani son teknoloji diyebiliriz. Şimdi çift taraflı paneller de çıkmış. Ben panel aldığım kişiye sordum. Kıymetli izleyenler, çift taraflı paneller çıkmış. Tanesi dedi 6 lira. 6.000 lira. Yani şu kısımları da elektrik üretiyor. Tabi onların montajı nasıl bilmiyorum. Yani alt tarafı da artık aydınlıktan üretiyor galiba. Onlar daha verimli paneller. Bunlar dediğim gibi monokristal half kat 550 wattlık panel. Tabii ki burada şöyle kıymetli izleyenler, şurada mesela gölgeleme var gördüğünüz gibi. Bu half kat panellerde enerji verimliliği yüksek. Yani şimdi bu panelimizin burası gölge alıyor. Half kat panellerde sadece bu panelin
gölgesinden elektrik üretilmiyor. Çünkü bunlar seri bağlı olduğu için diğer polikristal panellerde ise yani bir panelde gölgelenme varsa bütün panelleri etkiliyor. Ama half cut panellerde bu gölgelenme sadece gölge düşen paneli etkiliyor. Bu half cut panellerin bir özelliği, bunu ifade etmiş olayım. Tabii benim burada panellerle ilgili söyleyeceklerim bunlar kıymetli izleyenler. Şimdi invertörün yanına gidelim. Kıymetli izleyenler, şu anda invertörün yanına geldim. Kısaca invertörden bahsedeyim. Buradan panellerden gelen elektrik, buradan panellerden gelen kablolar bunlar. Bu artı, bu eksi giriş. Bir artı bir eksi de burada var kıymetli izleyenler. Panelleri iki yönlü döşenebilir, montajı yapılabilir. Yani güneş alımına göre. Tabi biz güneye doğru panellerim 7 tane 3850 watt toplamda. Biz tamamını güneye montajladık ve bu taraf girişleri kullanıyoruz. İstersek yarısını bir tarafa, yarısını da bir tarafa montajını yapabiliriz. Dediğim gibi bu çift girişli tabi MPPT inverter. Şimdi panellerden gelen elektrik buradan invertere giriyor ve buradan bakınız kıymetli izleyenler eve götürüyoruz. Saatimiz bahçemizin dışında, eskiden buradaydı. Şimdi saati buraya aldık. Burada gördüğünüz kahverengi kablo var. O da kıymetli izleyenler, bakınız orada beyaz bir parça var. Şu parça. Bu da limiter kıymetli izleyenler. Panellerden gelen elektriği şebekeye göndermiyor. Yani bu invertörden gelen. Çünkü burada da şebeke bağlantımız var. Şu kablo gördüğünüz gibi, bakınız bu şebekeden gelen evimize elektriğimiz. O eve giren kablo elektrik, tabii ki şunu biz gördüğünüz gibi orada bir aparatla onu ev elektriğine montajını yaptık. Yani o beyaz parçada limiter check valve gibi düşünebilirsiniz. Yani sistemin tanıtımı bu şekilde. Limiter'ın bağlantısını buradan yapıyoruz. Yine şu da topraklamamız kıymetli izleyenler. Bu da burada topraklama ikili montajını yapan ikili yapmış. Topraklamayı ben kendim yaptım. Tekrardan bakınız şuradan yere çaktım. Bakınız şu topraklama kablosu yerden geliyor. Bakır çaktım şu bölgeye. Evet. Yani topraklamayı güçlendirmiş olduk. Şimdi gelelim esas konumuza. Kıymetli izleyenler, şu anda tabii 15 Şubat günlerden. Şu an tüketim 630 watt, klima çalışıyor ısınmak amacıyla. Tabii bugün hava güneşli. Şöyle göstereyim. Çamaşırlarımızı yıkadık. Bulaşıklarımızı ve bir tane de klima açtım. Benim panellerim az önce de ifade ettim 3850 watt ama en fazla 2500 watt üretiyor. Güneş ışıkları tam tepemize geldiği zaman. Şimdi kıymetli izleyenler, ben tabii ki konumuz neydi? Güneş panelleri kendini kaç yılda amorti eder? Ben yaklaşık 55 bin lira gibi bir ücret ödemiştim. Şöyle, ben şu anlık üretim şu anda kıymetli izleyenler, tabii şu anda 2000 civarı üretebilir. Ama şu an kullanımımız 630 civarında. Şimdi ben yıllık bulayım. Evet. Bugün 4 kilowatt üretmiş. Dediği kıymetli izleyenler, bugünü
belirtiyor, ifade ediyor. Totalde de şöyle baktığımız zaman 4890 kilowatt elektrik üretmiş. Tabi burada yaklaşık 2 yıllık bir üretim söz konusu. Daha önce resetlemiştim. Yani 6 aylık silindi, burada gözükmüyor. Burada yaklaşık 5000 kilowattlık bir üretim yapmışız. Şimdi 5000 kilowatt normalde elektrikte bildiğiniz gibi kademeli bir ödeme yapıyoruz. Devlet indirim yapıyor tüketim miktarlarına göre hane kullanıcılarına. Benim kıymetli izleyenler, ben en düşük şeyden ödüyorum, tarifeden, yani 2 lira 90 kuruş bildiğim kadarıyla, yani bu 6 liraya kadar çıkıyor. Yani ödeyeceğimiz miktar 6 liraya kadar çıkıyor. 5000 kilowatt ürettiysek 3 liradan ne yapar? 5 kere 3 15. Eğer ki yani 4 liradan hesaplasak 5 kere 4 20. Yani 4 lira olarak düşünelim. Bize sağladığı avantajı, çünkü güneş panelleri olmasa büyük ihtimal biz 4 lira gibi bir tarifeden ödeyeceğiz elektriğimizi. Çünkü tüketim artacağı için en düşük tarifeyi geçmiş olacağız. Dolayısıyla o 20 lira eder. Yani 20.000 TL gibi bir miktar eder. 2 yılda ürettiğimiz elektriğin karşılığı 20.000 TL. 6 aylık süreyi de resetlediğimi söylemiştim. Onu da 5.000 lira gibi düşünürsek kıymetli izleyenler, 25.000 liralık 2,5 yılda biz elektrik üretmiş oluyoruz. Tabii ki bu kıymetli izleyenler, bu bizim hesabımız kabaca bir hesap. Bu tabii 6 liraya kadar çıkabilir, 3 liradan da ödeyebiliriz elektrik miktarını, ama 4 lira gibi düşünelim. Şimdi ben de 55.000 lira harcadığımı söylemiştim az önce. Yani yaklaşık yarısını biz harcadığım paranın, yani bu sistemi kurmak için ödediğim miktarın 25.000 TL'sini elektrik üreterek karşılamış olduk. Şimdi hani bu sistemle alakalı daha önce de ifade etmiştim. İnternette bu tarz bilgiler vardı. Yani işte bu aküsüz sistem kendini 4 yılda 5 yılda amorti eder gibi. Yani biz bunu ispatlamış olduk. Şu anda bizim sistemimiz kendini yaklaşık 5 yılda 4 yılda amorti edecekmiş gibi görünüyor. Yani 5 yılda ne yapar? 25.000, 50.000 yapar. Yani 2 yılda 2,5 yılda 25.000 liralık elektrik ürettiğini varsayarsak 5 yılda da ne yapar? 50.000 liralık bir üretim yapar. Ortalama kabaca bizim aküsüz sistem 5 kW'lık 3850 wattlık panelim var. Dediğim gibi buna 4-5 panel daha bağlayabiliriz. Bu sistem kendini 5 yılda amorti ediyor. Kıymetli izleyenler, benim aklıma gelen tabii ki bilgiler bunlar. Kafanıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz. Ben dediğim gibi sistemi kuralı 2,5 yıl oldu. Yani az çok biliyorum kışın ne kadar üretir, 3'ten sonra ne kadar üretir, sabahları ne kadar üretir. Yani aküsüz sistem, aslında akülü sistemleri de araştırdım. Onunla ilgili de sorabilirsiniz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Elektriğiniz varsa akülü sistem düşünmeyin. Aküler kısa zamanda ölüyor. Dolayısıyla akülü sisteme gerek yok, ama elektriğiniz yoksa akülü sistem düşünebilirsiniz. Evet, benim aklıma gelenler bunlar kıymetli izleyenler, bu sistemle alakalı. Sorularınızı dediğim gibi yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.